Selamun aleyküm dostlar. Uluslararası ilişkileri takip edenler son aylarda inanılmaz bir hareketlilik olduğunu fark etmiştir. Yaşanılan tüm gelişmeler asla birbirinden bağımsız değil, tam tersi hepsi birbirini tamamlar niteliktedir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Amerika ve Rusya'nın kameralar önünde kavga ediyor görünüp perde gerisinde gizli anlaşma yapması, Türkiye'nin kadim devlet aklını ve gerçek gücünü sahaya yansıtması, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Yunanistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesi, Antalya'da Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlaması, Almanya Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la telefonda görüşmesi, Başkan Erdoğan'ın bir hafta içinde 14 devlet başkanıyla telefon görüşmesi yapması çok büyük olayların başladığının habercisidir. Videonun sonunda söyleyeceğimi en başta söylemek isterim. Dünyada çok büyük bir paylaşım savaşı başlamış durumda. Paylaşımın nasıl olacağına dair 2 tane masa kuruldu. İlk masada şu an Amerika, Rusya ve İngiltere var. İkinci masada ise Almanya ve Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği ülkeleriyle Çin Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Her iki masada bulunan devletler arasında inanılmaz bir savaş başladı. Burada kilit ülke ise Türkiye. Türkiye şu an hangi masada yerini alacağını belli etmese de her iki tarafta bizi tercih yapmaya zorlayacaktır. Şu an üste çıkan linkteki videomda daha önce söylemiştim. Yunanistan bu paylaşım savaşında ya bize verilecek ya da bizi durdurmak için kullanılacak ama her durumda parçalanacak ve Türkiye'nin egemenliği altına girecek. Şimdi tüm bunları perde gerisindeki olaylar üzerinden detaylandıralım. Arkadaşlar, medyanın görevi asla gerçek bilgiyi vermek değildir. Medyanın esas görevi algı oluşturmaktır. Medyanın size verdiği bilgiler yanıltıcıdır. Gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsanız detaylara inmeniz gerekir. Medyanın verdiği haberlere baktığınızda Amerika ve Rusya kavga ediyor. Amerika Rusya'ya ekonomik ambargo uyguluyor. Bir de üstüne Rusya'yı ekonomik olarak çökerteceklerini söylüyorlar. Bu haberlere denk geldiğimde inanın sadece gülüyorum. Neden mi? Rusya'nın yıllık ihracatı 420 milyar dolar. İthalatı ise 260 milyar dolar. Bu ülkenin ihracatının %60'ı petrol ve doğalgaza dayalı. Yani siz Rusya'yı çökertmek istiyorsanız öncelikle ilk hedefiniz petrol ve doğalgaz satışını engellemek olacaktır. Peki Amerika bunun yerine ne yapıyor? Zengin Rus iş adamlarının varlıklarına ambargo koymak ve birkaç ufak tefek işlerle uğraşıyor. Bir de Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracaklarını söylüyor. Medyaya göre Rusya bu ambargolar karşısında çökecek, yok olacak. Şimdi bir de perde gerisine bakalım. Amerika'nın en büyük hedefi Çin'i durdurmak ve İpek Yolu projesini kendi egemenliği altına almak. Çin'le birlikte Avrupa'yı da durdurması zaruridir. Çünkü Çin'in en büyük ticaret ortağı Avrupa'dır. Avrupa pazarını kaybettiği an Çin inanılmaz zora girer. Amerika'nın Avrupa'yı tekrar egemenliğine alması ve Çin'i durdurması için yanına alması gereken ilk ülke Rusya'dır. Bunu yapması için Amerika'nın Rusya'ya bahane vermesi gerekiyordu. Büyük devletler uzun soluklu politika yaparlar. Türkiye için Kıbrıs neyse Rusya için de Ukrayna odur. Rusya'yı yanına alması için Ukrayna üzerinden gidilmesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Bugünkü Ukrayna Savaşı'nın temeli 2019 yılında Zelenski'nin seçilmesiyle atıldı. İkinci hazırlığı ise Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. Burada Putin ve Biden 4 saat görüşme yaptı. Toplantı sonunda önemsiz birkaç açıklama yapıldı ve konu kapatıldı. Zelenski Amerika ve Rusya'ya istenilen bahaneyi verdi ve Rusya'yı açıkça Ukrayna'ya davet etti. Rus devleti Ukrayna'ya saldırdığında Avrupa'nın vereceği tepkiyi elbette ki biliyordu. Savaş sürerken çok ilginç bir şey oldu. Petrol piyasasına Amerika hakimdir. Fiyatlar bir anda varil başına 130 dolara kadar yükseltildi. Avrupa petrol ve doğalgazda Rusya'ya bağımlıdır. Avrupa ekonomik yaptırım yapsa ne işe yarar ki? Rusya yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte kasasına 10 milyarlarca dolar koyuyordu. Yani Avrupa'nın parasıyla savaşıyor, savaşın maliyetini yine Avrupa'dan çıkartıyordu.
Amerika da Rus korkusunu kullanıyor ve Avrupa'yı NATO vasıtasıyla kendine tamamen bağlıyordu. Rusya kasasını doldururken Amerika boş durur mu? Rusya korkusu yüzünden Avrupa devletlerinden ve Rusya'nın komşularından Amerika'ya milyarlarca dolarlık silah siparişi yağmaya başladı. Ne diyordu medya? Amerika ekonomik olarak Rusya'yı çökertecek. Başkan Erdoğan salgın döneminde çok ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklama bizim medyada pek tartışılmadı ama inanılmaz önemliydi. Erdoğan o konuşmasında salgından sonra dünyanın tamamen farklı bir yer olacağını, Türkiye'nin buna göre hazırlıklarını yaptığını ve Türkiye'nin çok güçlü şekilde kurulacak masada bulunacağını söylüyordu. Azerbaycan'a Ermenistan Savaşı'nda verdiğimiz destek, Libya ile yaptığımız anlaşma, Doğu Akdeniz'de gücümüzü göstermemiz, Suriye'de Rusya ile yaptığımız mutabakatlar, bitirilen milyarlarca dolarlık altyapı çalışmaları, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurmamız, savunma sanayimize yaptığımız devasa yatırımlar, yerli kripto para çalışmalarını başlatmamız hep bugünler içindi. Avrupa'nın yakın dönemde Rusya'ya olan bağımlılığından kurtulması çok zor. Avrupa'nın ekonomik devi Almanya'dır. Almanya'nın şu an petrol ve doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığı %60'tır. Avrupa ülkeleri Rusya'ya ekonomik ambargo uygulamak istese de çok fazla ileriye gidemezler. Çünkü Rusya doğalgazı kestiği an Avrupa'nın ekonomisi mahvolur. Doğu Akdeniz dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. İsrail kendi doğalgazını çıkarmaya başladı ancak Avrupa'ya ulaştıramıyor. Yunanistan ile İstmed boru hattı anlaşması yaptı. Ancak proje çok pahalı olduğu için iptal edildi. İsrail'in doğalgazı satması için gelmesi gereken tek adres Ankara. Türkiye Mavi Vatan hedefinde geri adım atmadı ve Türk ordusunun gücünün geçilemeyeceği anlaşılınca İsrail mecburen Türkiye ile anlaşmak için Ankara'ya geldi. Almanya'nın Rusya'ya bağımlılığından kurtulmasının en kolay ve güvenilir yolu Türkiye'dir. Hem bizim Karadeniz ve Akdeniz'den çıkaracağımız doğalgaz hem de İsrail, Mısır ve Libya'dan gelecek gaz Avrupa'nın kurtuluşudur. Türkiye coğrafi olarak dünyanın en değerli yeridir. En stratejik enerji ve ticaret yolları bizim topraklarımızdan geçer. Sadece bu bölgeler değil, diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelecek doğalgazın da geçeceği güzergah Türkiye olacaktır. Amerika'nın Çin'i engellemesinin yolu ticaret ve enerji yolları üzerinden Çin'e darbe vurmaktan geçer. Bunu da en etkili şekilde Türkiye ve Rusya ile yapar. Son zamanlarda dikkat edin, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik söylemleri tamamen değişmiştir. Israrla bizi Türkiye, Rusya, Amerika ittifakını eklemek istemekteler. Amerika bunu başarırsa karşılığında Yunanistan'ı sunacaktır. Eğer bizi ikna edemezse yine Yunanistan üzerinden gelecek bizi cezalandırma yolunu seçecektir. Tabi bu arada CHP'nin başını çektiği muhalefetle de ilişkilerini artırmaktadır. Eğer ki Türkiye kendisiyle anlaşmazsa önce CHP eliyle iç karışıklık çıkarıp aynı anda Yunanistan üzerinden savaşı başlatmak isteyecektir. Yunanistan'la savaş başladığı anda da kendi askerlerini demokrasiyi korumak adına Türkiye'ye sokmak isteyecek ve bizi parçalamaya çalışacaktır. Arkadaşlar, Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Ünal Çeviköz boşuna mı Amerika'nın Türkiye'ye müdahale etmesini istedi sanıyorsunuz? Ayrıca Amerika Türkiye'yi NATO üzerinden de sıkıştırmak isteyecektir. Almanya ise Türkiye'yi ikna etmek için büyük teklifler sunacaktır. İlk yapacakları iş Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını sağlamak olur. İkinci olarak savunma sanayinde büyük işbirliği teklif ederler. Ek olarak milyarlarca euroluk yatırımı Türkiye'ye getirirler. Türkiye'nin Avrupa ile anlaşması Çin Halk Cumhuriyeti için de hayat öpücüğü olur ki bir anda hem Avrupa'dan hem de Çin'den büyük yatırımlar Türkiye'ye gelir. Amerika ve Rusya ittifakına katılmamız yepyeni bir dünya anlamına gelir. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki tüm engeller kalkar. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta ve Yunanistan'da egemenlik kurmasına Amerika ve Rusya perde gerisinden destek olur. Böyle bir durum ise Avrupa için felaket senaryosu demektir. Üçüncü bir yol daha var ki bu her iki tarafında istemeyeceği durumdur. Bu da Türkiye'nin merkez olacağı Orta Kuşak İttifakı'dır. Bu ittifakta
Türkiye merkezli olmak üzere İslam ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinin oluşturacağı bir birlikteliktir. Son yıllarda uyguladığımız dış politika ise orta kuşak ağırlıklıdır ve çıkarlarımıza en uygun olanı da bu projedir. Çünkü bizim için önce Türkiye'nin çıkarları vardır. İşte arkadaşlar, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'de yaşanan diplomatik temasların özeti budur. Amerika-Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği diğer tarafta bizi tercih yapmaya zorlamaktadır. Her iki tarafın bizi zorlayacağı noktalardan birisi CHP'nin başını çektiği muhalefettir. Çünkü bir devleti sıkıştırmanın ilk kuralı o devletin içinde karışıklık çıkarmaktan geçer. Bizim muhalefet Avrupa'ya yakındır. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet etmesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı iktidara geldiklerinde serbest bırakacağını söylemesi, Avrupa Birliği'nin tüm koşullarını kabul edeceklerini söylemesi, bu koşullarda federal yönetim vardır, yani Türkiye'nin parçalanması, CHP yönetiminin ve gazetecilerinin ısrarla başta Selçuk Bayraktar olmak üzere savunma sanayi kuruluşlarımıza saldırması ve durdurmaya çalışması, tüm bunlar CHP'nin Avrupa'ya verdiği mesajlardır. İster Amerika ister Avrupa olsun mutlaka CHP üzerinden iç karışıklık çıkarmayı deneyeceklerdir. Bu söylediklerim size hayal mi geliyor arkadaşlar? O zaman Kılıçdaroğlu ve sözcülerini takip edin, ne demek istediğimi hemen anlarsınız. Kalın sağlıcakla dostlarım, Allah'a emanet olun.